YouTube kanalımdan herkese merhaba. Servis çağırmayın, bir ton para vermeyin. Arkadaşlar bu işleri evde kendiniz yapın diyorum ve birincisiyle başlıyorum. Makineniz su boşaltmıyorsa servis çağırmadan önce bunu yapın. Burada bir filtre kısmımız var sepetin altında. Bunu çevirerek açıyoruz ve böyle çekip çıkardığımız zaman bakın altında bir sürü tortu birikmiş. Ve içte bir filtremiz daha var. Bunu da çıkarıyoruz. Bu da gördüğünüz gibi arkadaşlar neredeyse tıkanmış durumda. Bunu da çıkarıyoruz. Ve burada yakından gösteriyorum. Bir delik var arkadaşlar. Tahliye motoruna gidiyor. Buraya parmağımızı sokup içinde bir cisim var mı bakıyoruz. Ve çoğunlukla cam kırığı olur. Evet bakın burada da bir cam kırığı çıktı. Dikkatli bir şekilde bunu yerinden çıkarıyoruz. Evet bu parçalar makinemizin suyu boşaltmasını engelliyor olabilir. Pervaneye takılabilir ve daha büyük sorun açabilir. Bunları mutlaka temizliyoruz. Ve tekrar yerine taktığımız zaman makinemizin daha iyi su boşalttığını göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bu parçaları temizledikten sonra, güzelce temizledikten sonra tekrar yerine takıyorum. Son olarak üstteki bu parçayı takıyorum. Oyuklu bir yapısı var. Oyuklarını denk getiriyoruz ve çevirip sağlamlaştırdıktan sonra işlemimiz tamamdır. Şimdi geçiyorum ikinci işleme. Bu da aynı durum çamaşır makinesinde varsa, yani çamaşır makinemiz su boşaltmıyorsa, çoğunlukla makinelerin sağ alt köşesinde böyle küçük bir kapak olur. Buraya basıp bu kapağı açıyorum. İçte de bir kapağımız var arkadaşlar. Burayı açacağız ama bir miktar su gelebilir. Önlemimizi alıyoruz. Daha sonra bu çevirerek açılıyor. Çevirerek bu kapağı açıyorum. Eski makinelerde tortu nedeniyle biraz zor açılabilir. Penseyle çekebilirsiniz. Kapağı açtıktan sonra pervane kısım görülüyor. Buraya bir cisim takılmış mı takılmamış mı buna bakıyoruz arkadaşlar. Çoğunlukla bozuk para, çorap ve benzeri takılmış olabilir. Bizimkinde gördüğünüz gibi bir bozuk para var. Elimle çıkaramadım. Bir karga burnu yardımıyla gördüğünüz gibi çekip aldım. Bunu aldıktan sonra makineniz suyu boşaltacaktır. Şimdi tekrar parçalarını geri takıyorum. Önce bu kısmı takıp kapağı kapatıyoruz ve işlemimiz tamamdır arkadaşlar. Üçüncü olarak su arıtma cihazının membran filtresini değiştireceğim. Membran filtre su arıtma cihazının en önemli filtresidir. Suyu asıl arıtan filtre budur arkadaşlar ve bunun belli zaman aralıklarında değiştirilmesi lazım. Öncelikle vanamızı kapatıyorum. Kapağı açıyorum. Bu gördüğümüz membran filtre, en büyük filtre membran filtredir arkadaşlar. Şimdi üstündeki filtreyi çıkarıyorum. Bir kenara alıyorum. Alttan bu membran filtreye ulaşmak için. Evet şimdi membran filtremizi sökeceğim arkadaşlar. Evet, sadece bu membran filtrede böyle bir çevrilebilir, açılabilir kapak vardır. Diğerlerinde olmaz. Şimdi bunu çevirerek açıyorum. Bu şekilde açabilirsiniz. Bir elinizle hortumu tutup bir elinizle çevirerek açabilirsiniz ama böyle biraz zor olur. Ben şimdi hortumunu çıkaracağım. O şekilde açacağım. Burada bir küçük sekman var. Bunu çıkarıyorum. Daha sonra bu kısma bastırıp hortumu geri çektiğim zaman filtremizin hortumunu çıkarmış oluyoruz ve sonra kolayca çevirerek açıyoruz. Evet membran filtre bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi renginin sarı olmasından da eskimiş olduğu anlaşılıyor. Bunu bir pense yardımıyla hafif çevirerek yerinden oynatıyoruz ve yukarı doğru çektiğimiz zaman kolayca yerinden çıkmış oluyor. Bunu bir kenara alıyorum. Kutusunun içinde bir miktar su birikintisi vardır. Bunu da döküyorum bir kaba. Şimdi yeni filtremizi takabiliriz. Bunu internetten alıp kendiniz değiştirirseniz daha uyguna değiştirilmiş oluyor. Şöyle poşetini yırtıyorum ve hafif poşetinden çıkarıp elimi değdirmeden doğrudan kabının içine arkadaşlar aktarıyorum. Ve üstünden hafif bastırıyoruz ve çevirerek yerine oturtuyoruz. İşlemimiz bu kadar basit. Şimdi kapağını takıyorum. İyice sıkılayalım. Daha sonra yerine takıp
hortumunu da takıyorum. Bu sekman parçasını takıyorum en son. Ve diğer filtreleri de düzeltip işlemi tamamlıyorum arkadaşlar. Diğer filtrelerin değişimini de ileriki videolarımda göstereceğim inşallah. Şimdilik bu kadar. Vanayı açıp işlemi tamamlıyorum. Ve son olarak çok karşılaşılan bir diğer probleme geçiyorum. Bulaşık makinamız su almıyorsa. Burada yan kapakta su tankımız var. Sorun bundan kaynaklanıyor olabilir. Öncelikle bunu sökelim. Önde ve arkada vidaları var. Bunları sökerek başlıyorum. Kapağı çekerek yerinden çıkarıyorum. Su tankımız bu. Makine önce suyu burada topluyor. Bu köşe kısımlarda kireçlenme nedeniyle tıkanmalar olabiliyor. Bu boru kısımlarında da olabiliyor. Bunları temizlememiz lazım belli aralıklarla. Şimdi söküyorum arkadaşlar tankımızı. Öncelikle bu su giriş hortumunu söküyorum. Kelepçelidir bu. Kelepçesini gevşetip bu şekilde aşağı doğru çektiğimiz zaman çıkıyor ve içinde bir miktar su gelebilir. Daha sonra gider hortumlarını söküyorum. Bunları tutan bir parça var. Önce bunu çekip çıkarıyoruz. Daha sonra bu hortumları söküyoruz. Bunların da içinde bir miktar su vardır. Altına bir kap koyabilirsiniz bu şekilde. Bu hortumların da yerini karıştırmayın takarken. Sıkıntı olmaması için yerini unutmayın. Evet, bu hortumları da çıkardıktan sonra şimdi su tankını tutan iç tarafta bir parça var. Tam bu hizada. Onu söküyorum. Ve bu gördüğümüz parçayı söküyorum arkadaşlar. Evet, bunu söktükten sonra şimdi su tankını önce geriye doğru çekip daha sonra yukarı doğru kaldırarak söküyorum yerinden. Yine bir miktar su gelecektir içinden. Onu da yine kaba aktardıktan sonra şimdi bu su tankımızı bir porçöz yardımıyla temizleyeceğiz. İçindeki kireci, tortuyu arındıracağız. Porçözü döküyorum ve her tarafına yayılması için bu şekilde gezdirerek temizliyorum. Arkadaşlar, temizledikten sonra borulardan üfleyerek açılıp açılmadığını kontrol edebilirsiniz. Su tankını temizledim. Şimdi tekrar yerine takıyorum. Sökme işleminin tersini uygulayarak tekrar parçaları birleştiriyoruz arkadaşlar. Bu su giriş hortumunun kelepçesini iyice yerine oturtmayı unutmayın. Buradan su kaçağı olabilir. Burası önemli. Bu aparatı da yerine takıyorum. Şimdi iç taraftaki bu parçayı da takıp işlemi tamamlayacağım. Geriye sadece kapağı monte etmek kaldı. Kapağımızı da takıp vidalarını sıktıktan sonra işlemimiz tamamdır arkadaşlar. Servis çağırmadan önce evde kendiniz halledebileceğiniz işleri paylaşmak istedim. Bugünlük bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.